Şimdi benim monitörüm, klavye farem ne güzel burada. Ama bilgisayarım ta orada. Tabi burada normal bir insanın yapacağı şey 3 metre her 2 dakika gider düğmeye basar geri otururum. Ama bizim bir yazılımcı olarak gelenekleri ayakta tutma sorumluluğumuz var. O yüzden de 3 gün harcayıp bir tane uzaktan kumandalı güç butonu yapacağım. Bununla ne olur ya? Şimdi şaka bir yana bilgisayar açma ihtiyacı bir sürü şeyden olabiliyor tabii. Kasa başka bir yerde olabilir. İşte bir kabin içinde olabilir. Yani server odası içinde olabilir. Benimki gibi biraz uzakta olabilir. Bunun gibi durumlar için akıllı prizler falan var ama onlar da bilgisayarı elektriği kesip şak diye kapattığı için çok sağlıklı değil. O yüzden bu yapacağım cihazda olması gereken şeyleri bir belirleyelim. Gel bakayım. Önce anakartın güç pinlerine bağlansın ki bilgisayarı düzgün açıp kapatsın. Sonra anakarttaki led pinlerine bağlayıp bilgisayarın durumunu kontrol edebiliriz. Bak o da olabilir. Telefonla her yerden kontrol edebilsin. Kasada yer kaplamasın. Bir de güçle led pinlerini engellemesin. Şimdi asıl projeye girişmeden önce tabii bir test devresi yapmak lazım. Her şey çalışıyor mu, kod çalışıyor mu diye. Test için kullanacağımız malzemeler bir tane Wi-Fi desteği olan mikro denetleyici, 2 tane optokuplör, optoizolatör falan da denir. Buradaki modeli PC817. 2 tane lazım. Birisi LED, birisi güç butonu için. 3 tane 220 ohm, 2 tane de 10 kilo ohmluk direnç. Tabii bir de bağlantı ve test kolaylığı için breadboard jumper kablolar. Devre şemasını buraya bir yere koyacağım resimdeki gibi. Zaten video açıklamasındaki resimde de olacak nasıl bağlantı yaptığım. O şekilde bağladıktan sonra karışık şeyleri girmeden önce bir test yapabileceğim bir kod yazdım. Devreyi tabii ilk önce bu yedek olarak kullandığım bilgisayarda deneyeceğiz. Ana bilgisayarı ilk başta riske atmanın manası yok. Şu anki kod durum yazınca cihazın durumunu söylüyor. Şu an bilgisayar durumu kapalı. 10 dediğim zaman açıyor. Fanlar dönmeye başladı. Tekrar durum diyeyim. Tamam, şu an güç açık diyor. LED'den okuyor çünkü durumu. Bilgisayar zaten açık. O yüzden tekrar on yapmadı. Off dedim. Şimdi de kapandı. LED'den de gördüm. Bilgisayar kapalı dedi. Amacımız zaten devre çalışıyor mu onu görmek. Devremiz de çalışıyor. Devreyi kurduk. Bir nevi test ettik. Ama hala belirlenmemiş bazı durumlar var. Mesela gücü nereden alacağız gibi. Şimdi burada birkaç seçeneğimiz var. Bazı bilgisayarlarda bilgisayar kapalı olsa bile USB'de hala enerji oluyor. O yüzden anakarttaki bu USB pinlerinden alma ihtimalimiz var. Bu birincisi. İkincisi bazı anakartların, yani burada normal kasalardan bahsediyorum tabii, laptoplar değil. Kasanın arkasında bir USB portun etrafında böyle bir beyaz çizgi ya da kırmızı çizgiyle etrafının çizilmiş olduğunu görürsünüz. Onlar BIOS güncellemek için olan USB'ler. Onlarda genelde bilgisayar kapalı da olsa enerji olur. Tabii bu en güzel yöntem değil çünkü dışarıya bir kablo çıkıyor olacak ama en az bilgisayara müdahale etmeniz gerektireceği için ilk önce bunları söylüyorum. Benim yaptığım yöntem biraz daha çünkü farklı. Benim bilgisayarımdaki USB enerji veriyor. Evet, öyle kullanabilirdim ama herkes bunu yapamayacağı için başka bir yöntem bulmam gerekti. Aklıma pil koyup USB'ye yine içeriden bağlayıp öyle bir şey yapmak geldi. Mesela pil bilgisayar açıkken şarj olur USB'den bağlı olduğu için. Bilgisayar kapandığında da pilden devam eder devre diye ama Wi-Fi'nin harcadığı enerjiye falan baktığım zaman büyük bir pil koyman gerekiyor. İşte o da yer kaplayacak. Bir de pil zaten pahalı. Hani ona hiç girişmek mantıklı gelmedi. O yüzden başka bir şey bulmaya çalıştım. Sonra zaten biraz kafa yormaya aklıma güç kaynaklarında 5 volt standby pini diye bir şey var. Sürekli olarak 5 volt var orada. 24 pinli bütün güç kaynaklarında var bildiğim kadarıyla. Buradan enerji almak geldi. ATX standartlarına baktım. Hani ATX standartlarına baktım. Bu pin 1 ile 3 amper arası verebiliyormuş. Dedim tamam, güzel. Çünkü Wi-Fi kullansa bile 200 miliamper mi? Öyle bir şey çekiyor bizim kullandığımız devre. O yüzden de hiç sorun değil. İlk önce yine katı bir müdahale etmek istemedim. O yüzden bir tane USB kablonun uçlarına LED ayaklarını lehimledim. Dedim kenarlarından sokarım öyle tuttururuz falan filan dedim ama çıkacak oraya, bir şeye temas edecek falan, bilgisayara zarar verecek diye çok sağlıklı gelmedi. O yüzden de geldik en yapmak istemediğim seçeneğe. Bu kabloların kenarını hafif soyup oraya lehim yapmak. Lehimi yaptım. Lehimlediğim yerleri bantladım. Hatta yukarıya bir bant daha attım ki kabloyu biraz daha sağlamlaştırsın çekmeye falan karşı diye. Hakkını yemeyeyim. En azından güzel çalışıyor. Böylece güç sorununu en azından ortadan kaldırmış olduk. Kafamdaki özelliklerden biri de şu an mevcut olan güç butonuyla LED'i engellemesin oydu. Onun için de zaten basit bir çözüm buldum. Elimde bir tane
delikli kartlar var ya, ona biraz dişi ayak bağladım, biraz erkek ayak bağladım. Şöyle bir şey yaptım. Bu normal anakarta bağlanıyor. Diğer tarafında yine pinler var. Buraya da kasanın normal pinlerini bağlıyoruz. Kabloyla da kartımıza gidiyor zaten. İşte burada zaten optokuplör kullanmamızın bir sebebi de bu. Optokuplör iki devreyi, yani bizim yaptığımız devreyle anakartı elektriksel olarak birbirinden tamamen ayırdığı için bizim o butona basmamız yaptığımız devreyi hiçbir şekilde elektriksel olarak etkilemiyor. Ya da devreden bir tetik vermemiz oradaki butonu etkilemiyor. LED yine kullanılabilir oluyor çünkü elektriksel olarak hiçbir bağlantısı yok. Tamam, şimdi bu güzel oldu ama bunun üstü de sonuçta açık. Bunu bir şekilde yalıtmak lazım diye en kolay yöntem benim aklıma gelen böyle saydam ojeler var. Bunları kullanabilirsiniz. Yani bunlar da zaten yalıtkan olduğu için üzerine kaplayıp o şekilde yapabilirsiniz. Ay, sen onun yaptığı lehimleri gördün mü? Sorma, gördüm ya. Öyle lehim mi yapılır ya? Şimdi güç bağlantısı tamam. Anakarta olan bağlantı tamam. Geriye kaldı kartın tasarımı, yazılım seçimi. Çünkü uzaktan falan kontrol etmek istiyoruz, telefondan kontrol etmek istiyoruz. Ve güzel bir yapalım, yani bunların hepsini koruyacak güzel bir kutu yapalım işte yazıcıyla. Devre şemasını daha önce verdiğim için şöyle kısaca bir göstereyim devre neye benziyor. Bu delikli karta devreyi kurdum. Ben daha önce bahsettiğim gibi ESP32 C3 kullandım. Boyutu nedeniyle zaten ufak olsun diye. Optokuplörlerimiz burada. Şurada 220 ohmluk 2 tane direnç var. Şunlar çünkü anakarta gidecek olan pinlerimiz. Buradaki güç butonu, şuradaki de ledlere giden ayaklar. Arka taraf çok görülesi değil ama göstereyim. 10K'lık dirençlerim hatta burada, onlar da gözükmüş olsun bari. O 10K'lık dirençler de sahte işte tetiklerin önüne geçmek için. Şimdi boyutların belli olduğu için 3D yazıcıyla buna uyacak bir kutu yaptım. Kutum böyle bir şey. Şuralara oyuk yapıp sonradan beyaz boyayla doldurdum ki hangi pinin ne olduğu belli olsun diye, sonradan karıştırmayalım diye. Şurada USB girişim var. Bunlar da anakarta giden pinlerin boşlukları. Kartımı içine koyduğum zaman şu şekilde oturuyor. İçine hafif bir çentik koydum ki yerinde tutsun, kımıldamasın diye. Geçmeli zaten. Dengeli bir şekilde oturuyor. Boyutlarını hassas ayarladığım için de zaten içinden çıkmıyor. Vidalamaya gerek yok. Şimdi kutum elektriksel olarak hazır. Bağlantılarım tamam. Anakarta gidecek tarafım burada. Bu USB'den de zaten enerji alacak. Ama içi boş. O yüzden geldik en önemli kısmına. Bize her yerden erişebileceğimiz, işimizi kolaylaştıracak, bu Google Home gibi sistemlerle uyumlu çalışacak bir yazılım lazım. Bayağı bir araştırdım. GitHub'da falan insanların yaptığı bazı yazılımlar var. Güzel gayet aslında ama bulduğum en güzel çözüm direkt zaten kartın kendi firmasının, Espresso firmasının kendisi yaptığı ESP Rainmaker diye bir yazılım. Bu da tam bizim yapmak istediğimiz şeyler için kullanılıyor. Yani akıllı ev sistemi, işte akıllı lambadır, akıllı switch'tir, bunlar için kullanılıyor. İşin güzel yanı da bağlantıyı direkt ESP'nin serverları üzerinden yaptığı için ne port açmamız gerekiyor, ne statik IP'miz olması gerekiyor ve her yerden kontrol yapabiliyoruz. Yani aynı ağda olmamız gerekmiyor. Kodu temin edeceğim tabii ki ama hiç açıklamasına girmeyeceğim çünkü ben zar anladım. Anlatım videoları var ama çoğu İngilizce, İngilizceniz olması gerekiyor. Ama yani öğrenmeye değecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu alanda bir şey yapıyorsanız gerçekten çok işe yarar özellikleri var ve size uygulama da bir nevi bedavadan geliyor. Uygulamada gördüğüm kadarıyla reklam falan da yok. Yani gayet temiz bir uygulama. Ben de muhtemelen bundan sonraki projelerde falan kullanacağım onu. Şimdi kablo ile gücü halletmiştik. Devreyi kurduk. 3D yazıcıyla muhafazayı hazırladık. Artık yazılımı atıp bir araya getirip bir denemesini yapalım. Şimdi yazılımı atarken çok bir şey yapmamız gerekmiyor ama bazı kritik noktalar var, onlardan bahsedeyim. Birincisi, şu yukarıdaki kütüphanelerden hiçbirini kurmanız gerekmiyor. Eğer Arduino IDE güncelse ve ESP32'nin de güncel versiyonu, yani o kartların güncel versiyonu yüklüyse bu kütüphaneler dahili geliyor. Şu yukarıda service name dediği bir şey var. Kartımız wireless üzerinden kendi wireless'ini oluşturarak telefonla eşleşiyor. Burada işte bu kuracağı wireless'in adı. Alt taraftaki kısım şifre, bunu değiştirin siz kendiniz kullanırken. Yukarıdaki kısımda wireless adının ne olacağı. Buradaki önemli nokta şu. Burayı değiştirebilirsiniz ama başının Pro alttan çizgi olarak başlaması lazım. Çünkü uygulama bu isimle başlayan bir wireless arıyor. Bunun dışında standart ESP32 kartların hafızası genelde 4 MB civarında olduğu için burada güncelleme yapmaya çalışırsam bana hata verecek. Çünkü benim normalde burada bazı seçenekleri değiştirmem gerekiyor. Öncelikle Erase All Flash Before Sketch Upload diye bir seçenek var. Bunu enabled yapın. Flash Mode burası DIO olan olacak. Son olarak en önemlisi burası. Partition'dan bahsettiği yer. Bu bölümleme. İçindeki hafızayı nasıl bölecek? Burada Rainmaker 4 MB yazıyor. Rainmaker işte 4 MB'lık bölüm. Bunu seçmeniz lazım. Bölümlemeyi ona göre yaptığı için bu sefer attığımız yazılım kartın içine sığar hale geliyor. Mesela bu şekilde seçili. Şimdi atmayı deneyelim.
Yazılımı attıktan sonra seri port kısmını açın. Bizi çünkü burada bir link verecek. O linkle biz kare kod oluşturacağız. Mesela şurada çıktı. Bana böyle bir şey verdi. Zaten içinde bizim değerlerimiz var kodda yazan. Bunu ben kopyalayıp tarayıcıya yapıştırırsam bana böyle bir kare kod verecek. Telefonda ESP Rainmaker uygulamasını indireceksiniz. Orada zaten add device ya da cihaz ekle yazıyor. Ona basıp buradaki kare kodu okuttuğunuzda ekleme yapacak. Şimdi onu yapalım. Uygulamanın ana ekranı bu şekilde. Şimdi burada add device'a bastığım zaman bana kamerayı açacak. Kamerada kare kodu okuttum. Zaten aygıtlar aranıyor diyor. Wireless'iniz var. Buna bağlanacak. Bağlana bastım. Burada evimdeki benim wireless'leri arayacak. Select Network'e basıp yakınızdaki wireless için hemen çıkmazsa yukarıdan rescan'e basabilirsiniz. Tamam, bu sefer buldu. Seçtim wireless'imi. Şifremi yazdım. Start'a bastım. Bu bilgileri şimdi wireless üzerinden kartıma yolluyor. Cihazım buraya ekledi. Buradaki güç butonuna basıp tetikleyebilirim ya da içine girip buradan da seçim yapabilirim. Telefona işleme böylece tamam. Şimdi kasaya bağlayıp hazır hale getirip bir deneyelim. Kasamız hazır. Şimdi deneyelim bakalım nasıl çalışıyor. I got the cash